Siz de bir an önce hayalinizdeki yaşama ulaşmak mı istiyorsunuz? Bir an önce finansal özgürlüğünüze ulaşıp erken emekli olup ailenizle, eşinizle, dostunuzla zaman geçirmek mi istiyorsunuz? Eğer bu soruların cevaplarının ikisine de evet diyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda paranın psikolojisiyle ilgili okuduğum bir kitabın çıkarımlarını sizlerle paylaşacağım, kendim yorumlayacağım. Zengin insanlar nasıl davranır, paranın psikolojisi nasıldır ya da paranın bir psikolojisi var mıdır? Bunun detayına birlikte gireceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Geçtiğimiz yıllar şöyle bir haber okuduk. Bir temizlikçi vefat ediyor ve vefat ettiğinde bu temizlikçinin banka hesabından 8 milyon dolar çıkıyor. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. 8 milyon dolar çıkıyor ve bu normal bir temizlikçi, yani bir yerden bir loto kazanmamış, işte ailesinden bir miras kalmamış. Tamamen kendi kazandığı ve biriktirdikleriyle 8 milyon dolarlık bir servet inşa etmiş. Tabii ki burada diyebiliriz ya keşke harcasaymış, hayatın tadını çıkarsaymış, yani yapmıştır bilmiyoruz. Ama bir temizlikçinin kasasından bu kadar miktarda para çıkması oldukça takdire şayan. Yani burada hiçbir türlü bir meslek grubunun diğer meslek grubuna göre ayrımcılık yapmıyorum. Sadece bahsetmek istediğim şey arkadaşlar, bu haberde gelir düzeyi biraz daha düşük olmasına rağmen diğer meslek gruplarına 8 milyon dolar kazanabiliyor ve bunu biriktirip değerlendirebiliyor arkadaşlar. Bunun detayına geleceğiz. Nasıl yapmış tabii? Önemli olan bu. Yaptı arkadaşlar. Her ay maaşının belli bir kısmını yatırmış arkadaşlar. İşte bir hisse senedine, başka bir şeye ve bunun karşılığında da compound interest dediğimiz bileşik faizin büyüsüyle parası katlanarak artmış ve öldüğünde, vefat ettiğinde bankasında, banka cüzdanında 8 milyon dolarlık servet varmış arkadaşlar. Peki bunu arkadaşlar biz de yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ama paranın psikolojisini bilmemiz lazım. Paranın psikolojisi nasıldır? Videoda önümüzdeki 8-10 dakika benimle kalırsanız bu psikolojiyi öğreneceğinizi garanti edebilirim. Tabii ki videoda bir tane bir şey öğrenseniz kar arkadaşlar. Yolda giderken, yemek yaparken, işte evi temizlerken mutlaka bu Finansal Gücünüz kanalı olabilir. Başka takip ettiği insanların podcastları olur. Bunu kulağınıza takın arkadaşlar. Dinleyin, boşa zaman geçirmeyin. Böylece bir iki şey öğrenseniz bile kârdır. Bu temizlikçinin bize gösterdiği de aynı zamanda kitaplarda okuduğumuzda piyasada servet inşa etmek için, zengin olmak için İnanılmaz bir zekaya ihtiyacımız yok. Çok zeki olmamıza gerek yok. Standart bir zeka, hatta standart altı zeka bile gayet yeterli. Önemli olan davranışlarımız. Parayla nasıl davranıyoruz? Parayı kazandığımızda nasıl değerlendiriyoruz? Ne kadar biriktirebiliyoruz? Parayla olan davranışımız zekiliğimizden, zekadan çok daha önemli. Bugünkü videoda size kendi tecrübelerimle The Psychology of Money, Morgan Housel tarafından yazılmış Paranın Psikolojisi isimli kitaptan ana çıkarımlarımı sizlerle paylaşacağım. Umuyorum videoyu beğenirsiniz. Gayet güzel örnekler var. Ben de kendi hayatımın örneklerle birleştirmek istedim. Gelin şimdi arkadaşlar ilk çıkarımla başlayalım. İlk çıkarım arkadaşlar bedelini ödemeye hazır olun. Diyeceksiniz bedelini ödemeye hazır olun ne demek? Şimdi eğer biz diyorsak ki işte hisse senedi piyasasına, kripto piyasasına ya da başka piyasalara, emtialara, bonolara gireceğiz. Diyelim ki hisse senedine girdik arkadaşlar. Yatırımımızın büyük çoğunluğu biliyorsunuz benim de hisse senedi ve gayrimenkulde. Biraz da kripto var ama ana kalemler hisse senedi ve gayrimenkul. Şimdi hisse senedi piyasasında arkadaşlar up and down dediğimiz inişler çıkışlar oluyor. Her zaman güllük gülistanlık inanılmaz artışlar olmuyor. S&P 500 mesela bu yıl %25-30'a yakın değer kaybetti. Başka yıllarda 50 kaybettiği var. Buna psikolojimiz hazır mı? İşte düştüğünde panik olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu çok önemli. Borsada diyelim ki biz paramızı 10 yılda 5'e katlayacağız. İnanılmaz bir getiri tabii ki bu. Bu 10 yılda 5'e katlarken bunlar güllük gülistanlık olmuyor. Arada çok artışlar, azalışlar oluyor. Psikolojimizi düzgün tutmamız gerekiyor. Düşüşlerde panik olup satmamamız gerekiyor arkadaşlar. Daha çok ekleme yapmamız gerekiyor. Bunlardan bahsetmek lazım. Örnek olarak mesela Netflix'in hissesini aldım. Netflix'in hissesi arkadaşlar 2011 yılında 37 dolar. Daha sonra arkadaşlar geldiği noktada yaklaşık 700 dolarlara vuruyor. Eğer siz
2011'den işte 2021'e kadar arkadaşlar tutsanız inanılmaz zengin olacaksınız. Ama arada artışlar azalışlar yok mu? Mesela 2011'den 2012'ye geçerken inanılmaz bir kullanıcı kaybetmiş ve hissesi arkadaşlar %80 düşmüş. Şimdi burada panik olup satsaydınız o zaman güzel karlar elde edemeyecektiniz ileride arkadaşlar. Diğer bir düşüş de burada baktığımızda bu yıl gerçekleşti. %70 düştü. Şimdi bunlarda arkadaşlar bunu mideniz kaldırabiliyorsa, sinir sisteminizin kaldırabiliyor olması bir artı. Eğer bunu kaldıramayacaksanız bu piyasaya girmemeniz en mantıklısı. Ama giriyorsanız da dediğim gibi ilk çıkarımın bedelini ödemeye hazır olmanız lazım. Bedelini de ödemek de işte psikoloji, sinir, stres neyse bunu ailenizde yansıtmamanız önemli. Kendi kararlarınızı, sizin sağlığınızı bozmaması çok önemli arkadaşlar. İkinci çıkarımımız arkadaşlar, hiçbir şey asla yeterli değil. Bunu bilmemiz lazım. Kapitalizm günümüzde gayet güzel bir sistem. İşte artıları eksileri var ama kapitalizm ana olarak iki tane şey yaratır arkadaşlar. Bir tanesi servet inşa etmenizi sağlar. Sosyalizm, komünizm gibi herkese benzer haklar değil, sizin servet inşa etmenizi sağlar kapitalizm. İkincisi de arkadaşlar kıskançlık ve hırs yaratır. Evet, bu iki tane nokta. Şimdi bunun üzerine geleceğiz ve bunun üzerine asla yeterli değil derken neyden bahsettiğimi anlatacağım size. Şimdi diyelim ki arkadaşlar Mehmet diye çok ünlü bir başarılı doktor var. Amerika'da yaşıyor, çalışıyor. Amerika toplumunun gelir açısından %1'lik kısmında, yani en çok kazanan %1'lik kısmında yıllık gelirinin Amerika'da %1'e girmek için $500.000 olması gerekiyor yıllık gelirinizin. Mehmet de çok ünlü, başarılı bir doktor ve yıllık geliri de $500.000'ın üzerinde ve Amerika'da %1'lik kısımda. Diyebilirsiniz Mehmet'in çok güzel bir spor arabası var. Büyük olasılıkla işte yazlık evi var, kışlık evi var. Çok güzel bir loftta oturuyor. Güzel manzaralı New York'ta diyelim ki. Ve diyebilirsiniz Mehmet kendinden tatmin olmuş olması lazım kazandıklarının hayat standartına arkadaşlar. Ta ki Mehmet komşusu Ahmet'i görünce. Ahmet de işte Amerika'da diyelim ki çok ünlü bir şirketin CEO'su. Ahmet %1'in de %1'lik dilimi içerisinde ve yıllık $10 milyon kazanıyor. Peki Ahmet kazancından tatmin oluyor mu? Mehmet de Ahmet'le yazlık evlerinde tanışıyorlar. Diyelim ki buradaki bir evde yaşıyorlar arkadaşlar ve yazlık evlerinde tanışıyorlar. Komşular yazlık evlerinde. Peki diyebilirsiniz $10 milyon kazanıyor Ahmet. Bari Ahmet tatminkar olsun. O da değil arkadaşlar. Her zaman daha fazlasını görünce kapitalizmin şeyi bu. Kıskançlık ve hırs yaratıyor arkadaşlar. Daha sonra Ahmet de Michael Jordan çocukluk arkadaşı. Michael Jordan da %1'in %1'inin %1'i arkadaşlar ve Michael Jordan'ın serveti $2 milyar. Diyebilirsiniz Michael Jordan artık tamam okeydir. Hırsı değildir. Şükür diyordur yani. Ama arkadaşlar kapitalizm böyle değil. Kapitalizm hırs ve açgözlülük yaratıyor. Dediğim gibi Michael Jordan da katıldığı kokteyllerden birinde Elon Musk'la karşılaşıyor, tanışıyor. Elon Musk da %1'in %1'inin %1'inin %1'i arkadaşlar toplumun. Elon Musk'ın serveti de $220 milyar civarında. Her zaman arkadaşlar daha büyük balık vardır. Onun için her zaman başka şeyleri görerek, başka insanlara görerek kıyaslama yaparak kendi huzurunuzu kaçırmamanız lazım. İkinci çıkarımım da bu size. Her zaman daha fazlası vardır ama siz o daha fazlasına gitmek için, piramitte üst sınıflara geçmek için gereğinden fazla riskler almamanız gerekiyor. Bu riskleri alan arkadaşlar oldu. İşte Amerika'da borsacılar ya da başka yerde borsacılar yapıyor. İşte insider trading dediğimiz paylaşılmaması gereken bilgileri paylaşıyorlar. İşte alımlar yapıyorlar, hisse alımları. Yasal olmayan şekilde ya hapse giriyorlar, işte ünlerini kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar bu şekilde. Çok borçlara giriyorlar. Birçok arkadaşlar bu konuda kötü hikaye var. O nedenle hiçbir zaman hırslanarak, başka insanlara özenerek o şekilde hamleler yapmamanız mantıklı olur. Her zaman daha büyüğü vardır. Bunun sonu yoktur arkadaşlar. Bunu kovalarsanız da büyük olsa birçoğumuzun Elon Musk olamayacağı için de buna gitmek sizi huzursuz ve mutsuz etmekten başka bir işe yaramaz. Üçüncüsü arkadaşlar, size çılgın gelen bir fikir başkasına gelmeyebilir ama başkasına çılgın gelen bir şey size gelmeyebilir. Onun için şunu dememiz lazım. Çılgın hareketler, çılgın yatırımlar, çılgınlık kişiden kişiye göre değişebilir arkadaşlar. Amerika'da yapılmış bir araştırmaya baktım. Orada şunu diyordu. Düşük gelirli aileler lotoya senede $400 harcıyorlar. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Düşük gelirli aileler, en düşük gelirli aile grubuna bakmışlar Amerika'da. Senelik $400 sadece loto harcaması yapıyorlarmış. Bu da yine en yüksek gelir grubuyla karşılaştırdığımızda en yüksek gelir grubunun loto işte şans oyunları oynamasının arkadaşlar harcamasının 4 katıymış. Şimdi şöyle baktığımızda Amerikalıların yarısının $400 acil durum fonu yok. Mesela arabası bozuluyor. $400 çıkarıp arabasını yaptıramıyor. Ya da başka bir ihtiyacı oluyor. $400 işte sağlık harcamasına veremiyor. Ama o ne yapıyor? Gidip $400'ları şans oyunlarına yatırıyor. Şimdi biz buradan baktığımızda şey diyoruz ya bu delilik ya bu çılgınlık. Ama onların açısından da baktığınızda aslında bir üst sınıfta olan kişilerin ya da iki üst sınıfta olan kişilerin ailelerine, yaşam tarzlarına özeniyorlar ve oraya kestirmeden bir gidiş yolu arıyorlar. Çevrenizde de böyle çok insan vardır. Ama ona baktığınızda yüksek gelir grubunun işte şans oyunları oynamasının nedeni zaten adam bulunduğu yerden aşağı yukarı memnun ve başka şekilde
hamleler yaparak bir üst sınıfa geçmeye çalışıyor ya da mevcut zenginliğini korumaya çalışıyor. Bu şekilde bundan bahsetmek lazım. Buradan ne gibi ders çıkarabiliriz kendimize? Şimdi birçok zenginin, işte Warren Buffett'ın, işte Michael Burry'nin ya da çevremizdeki birçok insanların portföyünü görebiliyoruz. Arkadaşlarınızın ne yaptığını bilebiliyorsunuz. Ama önemli olan arkadaşlar, mesela zenginlerin portföyünü kopyalamamamız gerekiyor. Çünkü biz zengin olmak istiyoruz. Onlar ise zengin kalmak istiyor. Bu ikisi arasındaki mesela strateji farkı var. O nedenle illa başkası yapıyor diyor. O doğru değildir. Herkesin yatırım kararı kendinedir. Bunu da bilincimizde tutmamız gerekiyor. Son olarak arkadaşlar, finansal olarak ve mantıksal olarak hazır olmamız gerekiyor. Borsaya girip yatırım yapma işi arkadaşlar finansal olarak ve mental olarak hazır olmaya gerektiriyor, güçlü olmaya gerektiriyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda işte ne bileyim Great Depression oldu, işte 1929'da Amerika'da büyük buhran oldu, borsa çakıldı. Savaşlar oluyor, işte Rusya-Ukrayna inanılmaz şey oldu. Ne bileyim işte terör saldırıları oluyor, Covid-19 oluyor, birçok olay oluyor. Bunların ortak özellikleri arkadaşlar, bir tanesi böyle beklenmedik olaylar toplumu şekillendiriyorlar bu küresel çapta. Çok büyük finansal etkileri oluyor. Ve üçüncüsü de arkadaşlar öngörmesi çok zor oluyor. Şimdi arkadaşlar S&P 500 Amerika'daki en büyük 500 şirketin işlem gördüğü borsa. Bu da indekse bakmışlar. 2001 ile 2021 arasında 20 yıllık süreçte ne kadar kazanırmışız. Şimdi mavi olan şey arkadaşlar, sürekli borsadayız. Her zaman oyunun içindeyiz. Hiçbir zaman satmıyoruz. Her zaman kalıyoruz. Yani hold yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızı olan da arkadaşlar maviden farklı olarak borsanın en iyi olduğu, en çok artış sağladığı 4 günde içeride değiliz. O 4 günü kaçırdığımızı varsayıyor. Ve burada arkadaşlar baktığımızda 4 günü kaçırırsak 20 yılda %164 gibi bir kar etmiş oluyoruz. Ama o 4 günü kaçırmazsak %291 kar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Neredeyse paramızı 4'e katlıyoruz. Bu kadar güzel bir kar etmiş oluyoruz. Yani önemli olan ne burada arkadaşlar? Oyun içinde kalmak çok önemli. Mental olarak sağlam olmak önemli. Finansal olarak buraya koyduğumuz paraya ihtiyacımız olmaması önemli ki ani kararlar vermeyelim. Düşünce panik olup satmayalım. Bu önemli. Hem mental olarak hem finansal olarak oyun içinde kalmak istiyorsak bu alanları güçlendirmemiz lazım. Eğer kalamıyorsak da demek ki bu alan bize göre değil. Burada da açık şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. 20 yılda 4 gün kaçırırsanız karınız ne kadar düşüyor, potansiyel ne kadar yüksek, ne kadardan kaçırabiliyorsunuz. Marketi zamanlama çabası bence gereksiz, çünkü ne zaman ne olacağını kimse bilmiyor. İşte bu dediğim gibi savaş, Covid ve benzeri olayların nasıl sonuçlar çıkaracağını bilmiyoruz, ne zaman olacağını öngöremiyoruz. O nedenle arkadaşlar oyunda kalın. Her zaman oyunda kalmak en önemlisi. Eğer marketi zamanlamaya çalışırsanız kaybetme şansınız daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Kişisel olarak tabii ki bu videoda bahsettiğim işler yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşmanız için Paranın Psikolojisi isimli kitapta arkadaşlar edindiğim çıkarımları kendi gözlemleriyle harmanlayıp sizlerle paylaştım. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşın ki onların da finansal okuryazarlığını bir üst seviyeye çıkarabilelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşmanız ümidiyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.